Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere A'dan Z'ye püf noktalarıyla, tüm detaylarıyla siyah sere zeytin nasıl kurulur, nasıl lezzetlendirilip tatlandırılır, farklı boy ve şişelerde sizlere yapımını göstereceğim. Öncelikle zeytinin miktarı önemli değil. İstediğiniz miktarda zeytin alabilirsiniz. Güzelce bol suyla tertemiz yıkadıktan sonra sofra bezinin üzerinde güneşte yaklaşık yarım saat içinde kuruyacaktır. Çok kısa süre içinde kuruyor. Evet, zeytinlerimiz kurudu. Görüyorsunuz. Şimdi zeytinlerin çöplerini koparalım. İçinde çürükler varsa mutlaka çürüklerini de çıkaralım. Çünkü bir tane çürük zeytin bütün zeytinlerinizin çürümesine neden olur. Mutlaka içindeki çürük zeytinleri de almayı ihmal etmeyelim. Evet, zeytinlerimizi güzelce yıkadık, ayıkladık. Tertemiz oldular. Şimdi öncelikle 5 litrelik su şişelerine dolduruyoruz. Çok fazla doldurmuyoruz. Görüyorsunuz, küçük şişelerde de doldurdum. Şimdi önce 5 litrelik şişeler için ölçüyü gösteriyorum. Küçük bir çay bardağı iri kaya tuzu, bir yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. Hepsi bu kadar. Kesinlikle sirke eklemeyelim. Çünkü daha önce denedim. Tadı ekşimsi oluyor. Çok güzel olmuyor. Tuz ve şekerle yaptıklarım çok daha lezzetli oluyor. Ölçüsü bir çay bardağı iri kaya tuzu. Sofra tuzu olmaz yalnız. Onu da bildireyim. Sofra tuzu eritir zeytinlerinizi, çürütür. Bu şekilde bir çay bardağı iri kaya tuzu, bir yemek kaşığı toz şeker. Hepsi bu kadar. Yalnız bunu yaptıktan sonra kesinlikle arada havasını alıp boşaltmıyorsunuz. Hiçbir şekilde kapağını açmıyorsunuz. O yüzden zeytinleri de görüyorsunuz. Bir karış aşağıya kadar doldurdum. Çok fazla da tıklım tıklım doldurmadım. Çünkü bu genleşecek, patlayabilir. O yüzden kapağını 6 ayın sonunda açtığınızda da çok dikkatli açmanız lazım. Yavaş yavaş kapağını çevirerek böyle bir elinizle de bastırarak açmanız lazım. Yoksa patlayabilir bir anda açarsanız. O yüzden zeytinleri de çok fazla tıklım tıklım doldurmuyoruz. Bunu da özellikle belirteyim çünkü çok önemli. Evet, bir çay bardağı iri kaya tuzu, bir yemek kaşığı toz şeker ekledim. Bu şekilde görüyorsunuz nereye kadar doldurduğumu da. Şimdi minik şişelere gelince onlara da bir yemek kaşığı iri kaya tuzu, yarım yemek kaşığı toz şeker yeterli. Bu küçük şişelerde çok kullanışlı oluyor. Önce bunlar oluyor. 3 ayda falan oluyor. Üniversitede çocuklarınız okuyorsa böyle hazırlayıp çantalarına atıp gönderebilirsiniz. Evet. Bir yemek kaşığı iri kaya tuzu, yarım yemek kaşığı da toz şeker ekleyerek kapaklarını sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Bir daha 6 ay boyunca, 7 ay boyunca hiç açmayacağız. Kesinlikle arada havasını alıp boşaltırsanız zeytinleriniz hava alırsa çürür. Onu da belirtmek istiyorum. Evet, sıkı sıkı kapatıyoruz. Şöyle mutfağınızda bir yere koyabilirsiniz. Salonda
bir köşeye bırakabilirsiniz. Gidip gelip ayağınızla sallayabilirsiniz. İri kaya tuzları tamamen eriyince de kilerinize bırakabilirsiniz. 2 yılda geçse kapağını açmadığınız süre içinde kesinlikle bir bozulma, erime, çürüme olmayacaktır. Şimdi de 1,5 litrelik bu görmüş olduğunuz su şişesindeki ölçüsünü vereyim. 2 yemek kaşığı iri kaya tuzu, 1 yemek kaşığı da toz şeker yeterli. Onun da kapağını sıkı bir şekilde kapatıyorum. Artık bunları kaldırıyoruz. Bu 2 gün sonraki hali görüyorsunuz, genleşme olmuş. İçinde şişme olmuş şişenin. Kesinlikle kapağını açıp havasını almıyorum. Tuzlar tamamen eridikten sonra kilere kaldırıyorum. Şimdi 7 ay önce veya geçen sene yapmış olduğum 5 litrelik zeytini göstereceğim. Kapağını dikkatli bir şekilde açtım. Çünkü içinde basınç vardı. Yavaş yavaş açalım. Çünkü bir anda açarsanız patlama olabilir. Kapağını keselim. Öncelikle içindeki acı suyunu dökelim. Görelim ne kadar suyu birikmiş. Görüyorsunuz, kapkara acı suyunu bıraktı. Bu şekilde kendiniz evinizde hazırlayabilirsiniz. Doğal, organik, içinde kumaş boyası yok, katkı maddesi yok. Şimdi bunu soğuk suyun içinde bir gün bekletiyorum. İçindeki fazla suyu, tuzu çıksın diye. Zaten çok fazla tuzlu yapmıyorum. Görüyorsunuz, rengi de eflatun, sarımtırak. Ama şimdi havayla temas ettiği zaman zeytinler kendi gerçek rengini bulacak. Hazır aldığımızda da bazen kutuyu açtığımızda eflatun oluyor zeytinler, ama havayla temas ettikten sonra simsiyah oluyor. Şimdi bunu nasıl saklarız? Zeytinyağıyla saklamanıza gerek yok. Küçük bir tencerenizin içine alın. Üzerine tekrar soğuk su ekleyip buzdolabında saklayın. Kullanacağınız zaman böyle bir kaseye alın. Üzerine kekik, pul biber, limon, zeytinyağı gezdirin üzerine. Çok fazla yağlarda saklamanıza gerek yok. Bunu da size söyleyeyim. Yalnız suda saklayacaksanız kesinlikle buzdolabında saklamanızı öneririm. Yoksa dışarıda çürür, dayanmaz. Ama buzdolabında zeytinler bitene kadar asla erime, çürüme olmaz. Soğuk suyun içinde saklayabilirsiniz. Veya bir cam kavanozun içinde soğuk suyun içinde bekletebilirsiniz. Buzdolabında olması şartıyla. Bakınız, bu geçen yıldan kalan zeytinim taş gibi sert. Ne erime ne çürüme. Çok lezzetli. Denemenizi öneririm benim tarifimle. Videom sizin için faydalı olduysa lütfen beğenip abone olup yorumlarınızı da beklerim. Herkese afiyet şifa olsun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.